Herkese merhaba arkadaşlar. DMR kripto ekranlarına hoş geldiniz. Bitcoin şu anda 58 bin dolardan işlem görmekte. İlerleyen günlerde Bitcoin'in fiyatı yükselecek mi, düşecek mi? Bitcoin tarafındaki şu anda takip ettiğimiz hedef fiyat kaçtır? Beklentilerimiz nelerdir? Tüm detayları bu videoda net bir şekilde anlatıyor olacağım. Bildiğiniz üzere Bitcoin bir süredir 59 bin dolar direncini deniyor ancak bu direnç henüz kırılamadı arkadaşlar. Burada bu destek kaybedildikten sonra 4 deneme yapıldı. İlk deneme başarısız, ikinci deneme başarısız, üçüncü deneme başarısız ve şu anda güncel durumda dördüncü denemede de henüz kırılamadığını görüyoruz arkadaşlar. Burada çokça kez bu seviyeye fitil atıldı ancak üzerinde kapanış gerçekleşmediği için 59 bin dolar direnci henüz kırılmadı arkadaşlar. Bunun temel sebebi Almanya tarafından gelen satışlardı. Biliyorsunuz Almanya hükümetinin cüzdanında yaklaşık 50 bin Bitcoin vardı ve şu anda güncel duruma baktığımızda Haziran 18'de hatta Haziran 19'da Almanya hükümeti satışlara başlamıştı ve güncel durumda artık ellerinde sıfır Bitcoin kaldığını görüyoruz. Yani şu anda Almanya'nın elinde aslında hiç Bitcoin kalmadı. 50 bin Bitcoin'i yani yaklaşık 3 milyar dolar değerinde Bitcoin'i satmış oldular arkadaşlar. Tabii ki bu da piyasada ciddi bir satış baskısı oluşturuyordu. Satış baskısı oluşturmasa dahi aslında bu çok ciddi bir rakam değil. Elbette alındı. Şu anda zaten bunlar satılmış oldu. Ama aslında bunun haber değeri elbette satışların artmasına sebep oluyordu. Yani bu negatif bir haber ve negatif haberden dolayı short işlem açanlar vardı. Bu düşüşü değerlendirmek isteyenler vardı. Tabii ki satışlar aslında 50 bin Bitcoin değil belki bunun 4-5 katı 200 bin Bitcoin'lik bir satış olmuş olabilir. Ancak güncel durumda artık Arkam üzerinden Almanya'ya ait cüzdanları kontrol ettiğimizde ellerinde sıfır Bitcoin kaldığını yani tüm Bitcoin'leri erittiklerini, sattıklarını görebiliyoruz. Artık muhtemelen piyasa üzerindeki bu negatif haberler ve satış baskısı kalkacaktır ve tabii ki bu da 59 bin dolar direncinin kırılma ihtimalini arttıracaktır. Zaten bakın direnç böyle şu anda çok sık deneniyor. Yani birkaç saatte bir böyle sürekli bu direnci deniyoruz. Bu kadar sık denendiği zaman genellikle dirençler kırılır ve zaten Almanya hükümetinin de elindeki Bitcoin'i bitirmesi direncin kırılma ihtimalini bir miktar arttırmış oldu. Öte yandan Almanya hükümeti satış yapıyor ama ETF'e baktığımızda ETF'e girişlerin devam ettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Hatta bu hafta gerçekleşen pazartesiden cuma gününe kadar gerçekleşen girişlerle birlikte burada bir tarihi zirve oluştu. 275.200 adet Bitcoin tam anlamıyla ETF yatırımcıları tarafından satın alınmış oldu. Biliyorsunuz ETF Ocak 12'de onaylanmıştı. Ocak 12'den bugüne kadar 275 bin Bitcoin ETF yatırımcıları tarafından satın alınmış. Yani spot Bitcoin ETF'ine ciddi bir talep var ve bu talep burada grafikte görebileceğiniz üzere şöyle günlük girişleri kapatırsam daha net görünecektir. Her geçen gün aslında yatırımcılar alımlara devam ediyorlar ve buradaki Bitcoin miktarı sürekli artmaya devam ediyor. Yani aslında Almanya hükümeti elindeki Bitcoin'leri satmış olsa da ABD tarafındaki yatırımcıların şu anda mevcut beklentileri halen pozitif olduğu için alımlara devam ediyorlar arkadaşlar ve ellerindeki miktar sürekli artıyor. Zaten son bir haftaya da burada sarı histogramlardan baktığımızda yine günlük aşağı yukarı 5000 Bitcoin'in satın alındığını, net bir girişin olduğunu söyleyebiliriz. Bu da elbette son derece pozitif bir veri. Öte yandan zaten on-chain üzerinden ve Binance cüzdanları üzerinden balinaları kontrol ettiğimizde şu anda sol taraftaki kırmızı çizgi balinaların alım ve satımlarını gösteriyor. Burada da herhangi bir satış gerçekleşmedi arkadaşlar. Burada fiyatın 74.000'den 54.000'e kadar bir düşüşünü gördük. %25'lik yaklaşık bir düşüş oldu. Ancak buna rağmen balinalar herhangi bir satış yapmadılar ve ellerindeki Bitcoin miktarı azalmadı. Satış yapan kimdi? Satış yapan burada panikleyen küçük yatırımcı oldu. Sağ tarafta mavi çizgiyle küçük yatırımcıları görüyoruz. Sermayesi düşük olan yatırımcıları görüyoruz. Bunlar tabii ki satışlara devam ettiler ve ellerindeki Bitcoin miktarı bu süreçte ciddi anlamda azaldı arkadaşlar. ETF yatırımcılarının alımlara devam etmesi, keza balinaların da herhangi bir satış yapmamış olması son derece pozitif bir veri arkadaşlar. Son dönemdeki düşüşün temel sebebi aslında Almanya'dan gelen satışlar oldu. Ayrıca biliyorsunuz Mt. Gox borsası ödemeleri tekrardan açtı. Bitcoin alacaklarına Bitcoin'leri göndereceğini söyledi. Henüz göndermedi ama muhtemelen alacaklar bu Bitcoin'lerine ulaşabilecekler. Tabii ki bu tarz negatif haberler
piyasadaki satış baskısını arttırmıştı. Ama buna rağmen hem büyük yatırımcıların hem de ETF yatırımcılarının halen beklentilerinin pozitif olduğunu görebiliyoruz. Öte yandan biliyorsunuz 4 yılda bir gerçekleşen halving gerçekleşti. Halving sonrası Bitcoin performansları bu grafikte görünüyor arkadaşlar. Geçmiş 3 halving'e baktığımızda gerçekten inanılmaz güzel performanslar gördük. İlk halving gerçekleştiğinde ilk halvingin performansı burada mavi çizgiyle gösterilmiş. İlk halving gerçekleştikten sonra yaklaşık %5000'lik bir yükseliş görmüştük. İkinci halving gerçekleştiğinde yaklaşık %1500'lük bir yükseliş gördük. Son halvingde ise arkadaşlar burada yaklaşık yine %600'lük %700'lük bir yükseliş görmüştük. Bitcoin tabii ki tüm halvinglerin ortalamasına baktığımızda halving sonrasında genellikle güzel yükselişler yaşıyoruz. Burada arkadaşlar her gerçekleşen halvingde Bitcoin'in market cap'i piyasa değeri sürekli olarak arttığı için her halving sonrasında performans bir miktar daha zayıflıyor. Bu halvingden sonra da muhtemelen performans bir miktar daha zayıflayacaktır ama yine güzel bir yükseliş göreceğimizi düşünüyorum. Burada arkadaşlar güncel halving siyah çizgiyle gösterilmiş. Zaten bunların tek bir ortak noktası var bakın. Halving gerçekleştikten sonra genellikle birkaç ay boyunca fiyat yatay ilerliyor. Akabinde zaten yükselişe başlıyor. Şu anda da güncel durumda mesela fiyatın burada yatay ilerlemesi veya düşmesinde herhangi bir can sıkıcı durum söz konusu değil. Önceki halvinglerde olduğu gibi aslında üretimin yarıya düşmesinin pozitif etkilerini önümüzdeki aylarda göreceğimizi kesinlikle düşünüyorum. Üstüne bir de spot ETF onaylandı. Bitcoin'in güvenirliği bir miktar daha artmış oldu. Zaten az önce ETF grafiğinde gösterdiğim gibi ETF yatırımcıları da şu anda alımlara devam ediyorlar. Yaklaşık ETF'lerde şu anda 1 milyon civarında bir Bitcoin bulunuyor. Zaten totalde dolaşımda 15 milyon civarında bir Bitcoin var. Dolayısıyla her 15 Bitcoin'den bir tanesi ETF yatırımcıları tarafından son dönemde satın alınmış oldu. Bu da tabii ki son derece pozitif bir veri. Hem üretim yarıya düştü hem de ETF'lerden dolayı şu anda ciddi bir talep söz konusu. Bunun da tabii ki ilerleyen aylarda kesinlikle pozitif etkilerini göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Kripto piyasası içinde genel dinamikler aslında pozitif görünüyor. Zaten makroekonomik veriler de pozitif. Burada tabii ki uzun süre devam edecek bir düşen trendin şu anda oluşma ihtimali düşük görünüyor arkadaşlar. Spot CVD'ye borsalar bazında bakacak olursak alt tarafta Coinbase'i görüyorsunuz. Bitcoin 54.000'e düştükten sonra Coinbase yeniden alımlara başladı. Güncel durumda da alımlara halen devam ettiğini görüyoruz. Coinbase'in alımda olması son derece pozitif bir veri. Binance tarafı şu anda yatay ilerliyor ama Coinbase'in alımları daha fazla olduğu için burada bakın en üstte Spot CVD'nin yükseldiğini görebiliyoruz. Spot CVD'nin yükselmesi de elbette pozitif ve bu alımların da aslında Coinbase'den gelmesi çok daha pozitif arkadaşlar. Elbette bu veriler pozitif ama yine de alım yapmak için kesinlikle 59.000 bölgesinin kırıldığını görmeliyiz arkadaşlar. Çünkü burada gereksiz bir satış baskısı var. Şu anda bilmediğimiz farklı bir kurum veya kuruluş satış yapıyor olabilir. Burada henüz öğrenmediğimiz bir haber akışı olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar 59.000 kırılmadan yine dikkatli olmakta fayda var. Ama 59.000 bölgesi aşıldığı anda fiyatın 66'lara kadar önünde önemli bir direnç bulunmuyor. Dolayısıyla 59.000 üzerinde şöyle hacimli bir kapanış gerçekleştikten sonra 66.000'ler muhtemelen bizi bekliyor olur. Bu kapanışın da arkadaşlar biraz hacimli olması gerekiyor ve 59.000'in biraz üzerinde olması gerekiyor. Böyle 59.020'de 30'da olmamalı. Hemen şöyle bakın buradaki fitil bölgelerini görüyorsunuz. Bu fitil bölgeleri 59.700'lere kadar aslında denemenin yapıldığını gösteriyor ama satış baskısı bu seviyelerde halen devam ediyor. Dolayısıyla burada da bir kapanış gerçekleştiğinde bu kapanışın en azından şöyle 59.700-800 üzerinde hatta 60.000 bölgesi üzerinde olursa bu da tabii ki psikolojik olarak bir miktar daha pozitif olacaktır. Yani desteğin böyle çok milimetrik üstünde gerçekleşen kapanışlar genellikle fake olur. Bu kapanışların biraz daha böyle desteğin %1-2 üzerinde direncin %1-2 üzerinde olmasına dikkat ediyor olacağız arkadaşlar. Balina aktivitesine bakacak olursak balina aktivitesinin de zaman zaman pozitife geçtiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Burada hemen şöyle göstermek gerekirse balina aktivitesi uzun süredir bildiğiniz üzere negatifte ilerliyordu. Ama şu anda güncel durumda bakın 59.000 denemesi geldiği anda bazen balina aktivitesinin de pozitife geçtiğini görebiliyoruz. Mesela şurada bir 59.000 denemesi gelmişti. Bu noktada hemen balina aktivitesi yeşile geçti. Keza şu bölgede 59.000'e bir fitil atıldı.
Yine balina aktivitesi pozitife geçti. Güncel durumda şu anda bakın 59.000'e yapılan denemede yine balina aktivitesinin yeşile döndüğünü görüyoruz. Yani aslında burada 59.000'i kırmayı deneyen balinalar var. Burada balina aktivitesinin pozitife geçmesi cüzdanı kalabalık olan yani yüklü miktarda sermaye yöneten balinaların aslında bu kırılımları denediğini görebiliyoruz. Yani şu anda arkadaşlar zaten alt tarafta bakın dip seviyelerimiz yükselmeye devam ediyor. Fiyat yeni yüksek dipler yapmaya başladı. Burada dip seviyeler yükseliyor. Ama yeni yüksek bir zirve yapamadık. Sürekli fiyat 59.000'i deniyor ve buradan reddediliyor ve bu denemeleri de aslında balinaların yaptığını görüyoruz. İlerleyen saatlerde, günlerde 59.000 bölgesi kırılırsa bu kırılım tabii ki pozitif olacaktır ve bu kırılım sonrasında muhtemelen balina aktivitesinin de pozitife döndüğünü göreceğiz arkadaşlar. Zaten 59.000 kırılımı sonrasında ne demiştik? 66.000'e kadar önümüzde önemli bir direnç yok. Yani 59.000 kırılımıyla birlikte 66.000 kademesini hedef fiyat olarak takip edeceğiz. Likidasyon haritasına baktığımızda zaten 66.000 bölgesinde short likidasyonlarının da yoğun olduğunu görüyoruz. Burada arkadaşlar üst kademelerde elbette shortlar yoğun ama en yoğun kadememiz bakın burada sarı çizgiyle görebileceğiniz üzere uzun süredir bu seviyelerde zaten short likidasyonu yoğun. 66.000-67.000 aralığı. Zaten teknik grafiklerde de bakın burada 66.000 kademesini çizmiştik. Burası önemli bir direnç olarak çalışabilecek seviye. Yani 59.000 60.000 bölgesi aşıldığı anda 66.000 civarını hedef fiyat olarak takip edeceğiz. Zaten burada da short likidasyonları yoğun olduğu için piyasa shortçuları bir kez likit etmek isterse bu seviyeye kesinlikle ulaşacaktır. Alt tarafta ise long likidasyonlarımız şu anda 52.000, 50.000 ve 45.000 seviyelerinde de şurada bir miktar long likidasyonu bulunuyor. Ama en yoğun seviye şu anda 52.000'leri göstermekte. Kısa vadeli işlemler alıyorsanız yine bu likidasyon haritasından da faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Bitcoin tarafındaki hem güncel haber akışlarından hem temel verilerden hem de teknik verilerden net bir şekilde bahsettiğimizi ve beklentilerimizi net bir şekilde dile getirdiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Umarım aklınızda net bir fikir oluşmuştur. Güncel Bitcoin analizimiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.